Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde yazım tekniği ve yazım planına dair müzakeremize geçiyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde bir yazım için ne tür sorular sorulması gerektiğini, öncelikle konunun özetlenmesini, ana soruları ve ana soruların nasıl detaylandırılacağına dair temel planı ele almıştık. Bugün de işte konunun ele alınmasından sonra o konuya dair bir yazım planının nasıl şekilleneceğini sizlerle beraber tartışacağız. Şimdi arkadaşlar, yazım aslında bir planlama işidir. Özellikle akademik bir yazım tamamen bir plana dayalı olarak aslında gelişmesi lazım. Şimdi plana göre gelişmesi demek planın olduğu gibi yazım sürecinin sonuna kadar devam edeceği anlamına gelmiyor. Biz yazıma başladığımız zaman neyi nasıl yapacağımıza dair kafamızda temel bir fikir olursa o zaman yazımımız, yani yazdığımız metin daha nitelikli ve daha kaliteli olacaktır. Şimdi bunun için söylüyoruz. İnsanın soru sorabilmesi için öncelikle konuya dair temel bilgilere vakıf olması gerekir. Bu da aynı şekilde eğer bir konuyla ilgili yazı yazacaksak o konuya kuş bakışı bir bakış yapabilecek ve konunun bütün yönlerine dair temel bir takım bilgilere vakıf olacak altyapımızın olması gerekir. Bunu biz tezlerde tez projesiyle şekillendiriyoruz. Warburton da burada diyor ki özellikle yazma sürecinde planlama yapılırsa ortaya konulacak ürünün niteliği de bir o kadar artacaktır. Şimdi planlama sadece metnin bütünüyle ilgili mi yapılmalıdır? Aslında planlama cümle cümle, paragraf paragraf, sayfa sayfa, bölüm bölüm gitmesi gerekir. Yani biz bir cümleyi kurarken o cümlenin anlaşılma biçimi, bir paragrafı ortaya koyarken paragrafın kendi iç sistematiği, aynı şekilde paragraflardan paragraflara geçerken de o sayfanın geçişlerinin ve sistematikliğinin yerli yerinde olup olmadığını anlamamız gerekir. Çünkü eğer bölümler, paragraflar birbiriyle kopuk olursa bizim yazdığımız şeyin anlaşılma olasılığı da o derecede düşecektir. Bundan dolayı da biz planı sağlıklı bir şekilde yapmak için işte o konuya vakıfım ve ben bu konu hakkında yazabilirim şeklinde değil de bu konuyla ilgili planımızın bir kağıda dökümünü yapmamız daha uygun olacaktır. Çünkü Warburton'un da burada vurguladığı gibi zihnimizde olan bir planın aslında plan olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyebiliriz. Planın yazımı niçin önemli? Çünkü insanın gün içinde aklına gelen şeyler bile eğer not almazsa gidebiliyor. İşte biz de konuyla ilgili aklımıza gelen şeyleri, sistematik yapıyı öncelikle bir metne dökersek o zaman bunun sağlıklı bir şekilde sürecini takip etme imkanımız da olacaktır. Şimdi yazmaya ne zaman başlamalı ve nasıl başlamalıyız? Burada bizim okuma gruplarımızda da arkadaşlarımız bize geldiği zaman öncelikle hocam diyor ben kitabı okuyayım. Konuyu sizinle müzakere edebiliriz. Arkadaşlarımızla müzakere edebiliriz. Biz de diyoruz ki biz buradaki çalışmalarımızda yazım merkezli ilerliyoruz. Yani tabii ki konuyu sizle müzakere ederiz ama öncelikle ne yazacağınıza dair, nasıl yazacağınıza dair bir sizin yazım tekniğinizi görmemiz gerekiyor. Şimdi bu aslında çekinceli de bir durum. Yani yazdığım şey beğenilmezse ne olur? Ya da ben felsefeyle ilgili yazı yazarken çok kötü bir metin ortaya koyarsam ne olur? Şimdi tamam, bu çekinceler doğru çekinceler. Yani insan bir metin ortaya koyarken özellikle ilk metnini ortaya koyuyorsa bu şekilde düşünceler aklına gelebilir. Fakat yazmadığınız zaman hiçbir şekilde yazmaya başlamamış oluyorsunuz. Onun için de Warburton'un da burada vurguladığı üzere eğer biz yazmak istiyorsak öncelikle yazmaya başlamamız gerekiyor. Ve bunu yazmaya başlarken de işte o temel planımızı ortaya koyup o temel plan çerçevesinde ele almamız lazım. Şimdi iki tür okumadan bahsetmiştim kendi okuma planımızla ilgili. Birisi roman ve hikayeler üzerinden tahayyül gücünü geliştirici bir okuma programı. Birisi de akademik metinler üzerinden akademik metin oluşturma, bilimsel bir metin oluşturma süreciydi. İşte akademik metnin dışında hayal gücünü geliştirecek, tahayyül gücünü geliştirecek metinlerde şunu istiyoruz. Bir metni oluştururken bu metinde giriş, gelişme, sonuç. Yani girişte sorunumuz ne? Gelişmede bu konuyla ilgili temel problemler ne? Bu problemlere dair çözüm önerileri ne? Ve biz neredeyiz? Aslında akademik metinde de aynı şey işliyor. Ama hayal gücünü, tahayyül gücünü geliştiren metin daha kısa ve bir deneme tarzında bir metinken akademik metin daha uzun ve daha sistematik bir bütünlük istiyor. Ve bundan dolayı da biz işte yazım tecrübemize iki tür yazımla başlıyoruz. Yani birisi günlük yaşamın içerisinde okumalarımızı kağıda dökebildiğimiz, düşüncelerimizi, fikirlerimizi kağıda dökebildiğimiz bir okuma. Diğeri ise akademik anlamda kendimizi ifade ettiğimiz, sorunlarımızı, problemlerimizi çözümlemeye çalıştığımız metinler şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi yazarken de şöyle bir düşünce var. Mesela arkadaşlarımız diyor ki bu konular tartışılmış. İşte filozoflar, düşünürler bu konularla ilgili değerlendirmeler yapmış. İşte ben de bu konuları alayım,
O düşünceleri kopyalayayım, onları değerlendireyim, onları müzakere edeyim, bitsin. Bu aslında yazma değil. Yazmanın temel amacı her yazımımızda keşfedilenleri buraya aktarmak değil. Bu keşfedilenlerden hareketle benim burada keşfedeceğim şey, benim burada ortaya koyacağım düşünce ne diye düşünmemiz lazım. Yani her yazımın aslında bir özgün tarafı olması gerekiyor. Yani bizim yazma edimimiz, yazma tecrübemiz özellikle bir konuyu berraklaştırmak, onun özgün yönlerini ortaya koymak, kendi katkımızı da orada sergilemek ve kendimizi de tanımak, düşüncelerimizi başka insanlara da aktarabilme becerisini kazanmak. Şu konuya da özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Warburton da burada temas ediyor. Biz yazım tecrübesine başlarken işte çok yoğun hazırlanmalıyım, şunları da okumalıyım, şunları da okumalıyım, şöyle okumalıyım, sürekli okumalıyım şeklinde değil, okuduğumuz şeylere dair yazmaya başlamalıyız. Eğer biz bu şekilde bir kaçışa gidiyorsak, yani çok kitap okumalıyım, şunları okumalıyım, sonra yazmaya başlayacağım, o zaman yazamayacağız. Niye? Çünkü aslında bu bir yazma değil. Bu bir kaçma. Bunu bazı arkadaşlar kitap konusunda da görüyorum. Kitap alıyor. Hiçbir kitabı okumadan kitap alımına devam ediyor. Ve kitaplar üst üste geliyor. Ve müthiş bir kitap alımı söz konusu. Ama ortada o kitapların sonuçlarına dair herhangi bir gösterge yok. Onun için de yazım tecrübesi de, okuma tecrübesi de aldığımız şeyi okumaya ve okuduğumuz şeylerden hareketle zihnimize gelen düşüncelerimizi de bir yazım tecrübesine dönüştürmeye bağlı. Eğer biz bunu ne kadar erken yaparsak işte o kadar kendimizi geliştirme imkanına sahip oluruz. Şimdi yazarken de şöyle bir süreç var. Mesela bir metin yazıyorsunuz. O metne birkaç gün sonra döndüğünüz zaman o metninde kendi hatalarınızı da görme imkanına sahip oluyorsunuz. Çünkü kişi ilk yazarkenki tecrübesinde buradaki düşünce yoğunluğu bazı hatalarını görmesine engel olabiliyor. Onun için de kişi yazdıktan sonra konuyla ilgili yazımını birkaç gün sonra tekrar kontrol ettiğinde daha iyi bir şekilde yazım tecrübesindeki hataları ya da iyi yönleri değerlendirme şansına sahip olabilir. Bunu bir de dışarıdan bir göze okutmakta da fayda var. Ne anlamda? Eğer biz yazdıysak yazdıklarımızın iyi ya da kötü olup olmadığına dair bu konuda bilgisi, tecrübesi olan işte hocalarımız, arkadaşlarımıza da yazdıklarımızı okutursak çok daha iyi, kaliteli sonuçlar elde edebiliriz. Şimdi bazen akademide de görüyoruz. İnsanlar kendi yazılarının arkadaşları tarafından okunmasını, tezlerinin dahi okunmasından çekiniyorlar. Niye? İşte hatalarımız görülür, yanlışlarımız görülür. Halbuki eğer yayın aşamasındaysa o yayın aşamasında olan metnin işte güvendiğiniz insanlar tarafından okunup değerlendirilmesi ve size dönüş yapılması size büyük katkıdır. Ya da tez süreçlerinde jürinin okuyup tek tek size yaptığı katkılar aslında tezinize dair büyük katkılardır. Bundan dolayı da yazım tecrübesi hem kendimizin yazdıklarımızı denetlemesi, değerlendirmesi hem de işte tez jürisinde ya da diğer arkadaşlarımızın bizim metinlerimizi okuduktan sonraki dönüşleri bizlere önemli katkılar sağlayacaktır. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Şimdi bu noktada Warburton okuru düşünün diyor. Genel olarak bizde şöyle bir şey var. Anlatıcı ya da metin yazarı kendi fikirlerini açıklamaya çalışıyor. Ama anlatan ya da kendi fikirlerini yazmaya çalışan kişi karşısındaki bunu okuyacak, alacak kişinin durumunu düşünmüyor. Onun için de biz yazarken mutlaka karşımızda bunu okuyacak kişinin de bunu nasıl algıladığını düşünmemiz lazım. Şimdi bir metin veriyoruz. Mesela sınavlarda bir metnin değerlendirmesini istiyoruz. Ya da işte okudun da ne oldu şeklinde roman ya da hikayeler üzerinden değerlendirmeler istiyoruz. İşte arkadaşımız getiriyor, romanın, hikayenin özetini yapmış. Ya da verdiğimiz akademik makalenin özetini yapmış. Şimdi biz burada özet istemiyoruz. Bizim amacımız şu. Siz oradaki soruna nasıl bakıyorsunuz? Siz yazarın yazdığı işte gerek hikayenin kurgusuna, gerek hikayedeki sorunlara, gerekse akademik metindeki problemlere nasıl bakıyorsunuz? Yani hoca olarak biz onu zaten okumuşuz, onu değerlendirmişiz. Ben o makalenin özetini, o kitabın özetini istemiyorum. Burada amaç sizin nasıl bir teknik üzere bunu değerlendiriyorsunuz, bunu nasıl ifade ediyorsunuz, kullandığınız kavram ve kelimeler neler ve metni oluştururken ortaya koyduğunuz örüntü nasıl bir örüntü? Yani yukarıdan aşağı inerken ben her bir yerde atlamalar görüyorsam, kavramları düzgün ve yerlerinde kullanılmadığını görüyorsam, paragraflar arasındaki geçişlerin uygun olmadığını görüyorsam o zaman eğer bir yazım tecrübesi içerisindeysek bizim orada müdahale etmemiz gerekiyor. Zaten bakın temel şey şu. Kendimiz yazarken de bunların hepsi geçerli. Eğer biz yazarken akıcı bir şekilde analitik ve net bir şekilde düşüncelerimizi ortaya koyamıyorsak
o zaman yazım tekniğimizde bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece teknik açıdan bir sorun değil, aynı şekilde ifade tarzı açısından da önemli sorunlar barındırıyor. Ve bu noktada Warburton'ın titiz olun dediği bir nokta var. O da kavramların kullanım biçimi. Bizler eğer burada kavramları kullanırken işte sistemi, cümlelerimizi, paragraflarımızı korurken, örüntüyü sağlarken buna dikkat etmiyorsak o zaman okuyucu açısından da ciddi riskler oluşturan metinler ortaya koyma riskimiz olacaktır. Şimdi toplumumuzda şöyle bir şey var. Kitap okumak. Yani sürekli bunun üzerinde duruyoruz. Kitap okuyalım, kitap okuyalım. İşte gençlerimiz okumuyor, insanlarımız okumuyor. Okumadıkları için bu şekilde oluyor. Ben buna şunu ilave etmek istiyorum. Kitap okumanın yanında yazmayı da teşvik etmemiz gerekiyor. İlk okuldan itibaren okuduğumuz her şeye dair kendi düşüncelerimizi, özgün fikirlerimizi, bakış açımızı konuyla ilgili tecrübeli arkadaşlarımıza, hocalarımıza sunarsak ve bunlarla ilgili de geri dönüşler alırsak o zaman metni anlama imkanımız artıyor. Ve metni anlamanın ötesinde kendimizin yeni bir metin oluşturma olasılığı da artıyor. Ama sadece okumaya odaklanıp yazım tecrübesini bir tarafa bıraktığımız zaman belki hikayeden haberdar oluyoruz, olaydan haberdar oluyoruz ama kendimizin bu konuyla ilgili düşünce biçimini ifade etme noktasında sıkıntılar çekiyoruz. Bunu aşmanın yolu da demin de vurguladığımız yazmaya bekletmeden şimdi hemen bu anda başlamak. Ve bunu yaparken de korku, çekinceyle değil, kendimizi en iyi şekilde ifade edebileceğimiz, en güzel şekilde ifade edebileceğimiz ve işte o bir planın çerçevesi içerisinde ortaya koyabileceğimiz düşüncelerle buna girişmemiz gerekiyor. Şimdi üniversite ortamında ben önceki müzakeremde de özellikle vurguladım. Düşünce dünyasını çoraklaştıran bir yapı var. O da yazım tecrübesinden ziyade test tekniği üzerinden ya da işte ödev verme üzerinden bilinen bilgileri tekrar etmek ya da keşfedilen bilgileri tekrar etmek şeklinde gelişen bir süreç var. Ben buna buradaki işte söz aldığım ortamlarda da itiraz ediyorum. Burada da itiraz ediyorum. Ne anlamda? Üniversitedeki arkadaşlarımızın, gerek hocalarımızın gerekse öğrencilerimizin keşfedilmiş olanı tekrar tekrar aynı şekilde ifade etmek yerine yeni şeylerin nasıl ifade edebileceğini, kendi toplumumuza, kendi bakış açımıza, kendi düşünce dünyamıza nasıl bunu aktarabileceğimize dair özgün fikirler üretmek diyebilirim. Çünkü ben şunu da önceden de söylemiştim. Bir metni okurken bir yazarın düşünce biçimi var. Bir metnin bize söylediği şeyler var. Bir de bizim metinden kendi algı ve anlayış düzeyimize göre anladığımız şeyler var. Onun için de anlama aktı, anlama sistemi dereceli bir sürece işaret ediyor. Bizim de anlamamızı geliştirecek en önemli meleke, kaynak aslında yazma tecrübesi. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Buradaki okuma programlarımızı bu vesileyle YouTube'a da aktarmış oluyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız için teşekkür ederim. Gelecek haftaki müzakeremizde konuyu ima etmek yerine açıklamak şeklindeki bölüme geleceğiz. Bu da benim için yani yazım tekniği açısından önemli bir bölüm olarak karşımıza duruyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.